Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz diş hekimi Sevinç Karahanoğlu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş Nasılsınız? Sizi İyiyim, tekrar görmek çok güzel. Sizi de öyle kesinlikle. Sürekli hocam gelin bekliyoruz. Sağ olun. Şöyle bir giriş yapalım. Ortodonti nedir? Sadece çocuk ve gençlerde mi uygulanır? Ortodonti genel olarak çene kemikleriyle dişler arasındaki düzensizliklerin diş hekimleri tarafından düzeltilmesidir. Sadece çocuk ve gençlere neyse ki yapılmıyor, yetişkinlere de yapılıyor. Biz yetişkinler çocukluğumuzda anne ve babalarımız tarafından diş hekimine götürülmemiş olabiliriz. Ama özellikle şimdi selfie'leri çektiğimizde bir bakıyoruz, benim dişim çapraşık ya da dişimin arası aralık. Biz bunu yetişkin yaşımızda da diş hekimine müracaat ederek bozuklukların düzeltilmesini sağlayabiliriz. Tabii ki ama gençlerde ve çocuklarda her şey çok daha kolay oluyor, çok daha hızlı oluyor ve maalesef daha ucuz oluyor. Yetişkinlikte uyguladığımız ortodontik tedavide süre birazcık daha uzadığı için sistem daha karmaşık olabiliyor. Vakit uzuyor, birazcık daha fazla emek harcamamız gerekiyor. Ama 70 yaşında da olsak biz dişlerimizdeki çapraşıklıkla ilgili mutsuzluğumuz varsa eğer onu kesinlikle 1,5-2 yıl gibi ama bir süre mutlaka ayırmamız gerekiyor. Bu çocukta bir seneyi bulabilirken yetişkinde süre uzayabiliyor. Ama çene kemiklerimiz arasında bir ilişki bozukluğu varsa bunu çocukta yakalarsak ergenlikte çene kemiğini mesela üst çenesi küçüktür çocuğun. Biz onu genişletiriz ve bu problemi çözeriz ama yetişkinde böyle bir problem varsa onu sadece tel takarak dişleri düzeltebiliyoruz. Ama çene kemikleri arasında ilişki bozukluğu varsa onu telle çene ameliyatlarını kombinlememiz gerekiyor. Ama buna da karar veren hastalarımız var. Mesela hastamızın alt çenesi ileride oluyor ve o ilerideki alt çene duruşundan mutsuz oluyor. Onu beraberce bir plan yapıyoruz. Önce tel tedavisini uyguluyoruz. Tel tedavisiyle beraber ameliyatı kombinleyip işte kabaca 2. senenin sonunda hastamız hayalindeki geçen yayında konuştuğumuz Hollywood gülüşüne sahip olabiliyor açıkçası. Bekleriz yetişkin hastalarımızda da herhangi bir sıkıntı olduğunda memnuniyetle gülüşlerini daha onların istediği hale getirebiliyoruz. Tedavinin yaşı yok o zaman ortodontik tedavilerde. Evet, kesinlikle yaşı yok. Yeter ki bizim bu konuda bir farkındalığımız ve düzeltilmesiyle ilgili bir isteğimiz olsun diyebiliriz. Evet. Hocam peki hamilelik durumunda bu ortodontik tedavi yapılabilir mi? Kesinlikle yapılır ama hamilelikte biz şunu önemsiyoruz. Sadece acil tedaviler çünkü ortodontik tedavi birkaç yılı aşan bir süre. Biz eğer hamilelikten önce bu tedaviye başladıysak tabii ki devam ediyoruz. Çünkü ortodontik tedavi diş hekimliğinin en kolay ve en konforlu branşı. Çünkü hiç uyuşturmuyoruz, anestezi yapmıyoruz, röntgen çekmiyoruz. Hamilelik boyunca da tedaviye devam edebiliyoruz. Ama hamilelikte diyelim kişinin diş ağrısı var. O zaman kadın doğumcusu izin veriyorsa İlk 3 ayda ve son 3 ayda mutlaka izin doğrultusunda tedavileri yapıyoruz. Ama orta 3 ay bizim için güvenli dönem oluyor. Dolayısıyla o 40 haftalık süreci de hamile olan hastamızın konforlu geçirmesi gerekiyor. Ama bir taraftan da tabii ki bebeğin de sağlığını, gelişimini riske atmamamız gerekiyor. Orada mutlaka kadın doğumculuğuyla dirsek temasında olmamız gerekiyor. Ama ortodontik tedavi zaten çok konforlu ve basit bir tedavi. Eskiden sadece tellerle yapardık. Şimdi artık hastalarımızın 2 haftada bir değiştirdiği plaklarla da bu tedavi uyguluyoruz. Dolayısıyla evet şimdi siz sorunca da dikkatimi çekti. Hamilelikte aslında en güvenli yaptığımız şey ortodontik tedavi. Hocam, hiçbir riski yan etkisi yok çünkü. Peki hamilelik döneminde dişlerde deformasyon oluşuyor haliyle. Tabii. Yıpranmalar oluyor. Yani bu süreçte bu tedavinin uygulanması doğru bir uygulama mı değil mi? Orada mutlaka tedavinin gerçekten uygulanması gerekiyor mu? Bir aciliyet var mı? Mesela diş beyazlatma asla hamileyken yapılmaması gereken bir tedavi. Ama diyelim hastamızın dişinde çürüğü var ve ağrısı var. Kanal tedavisi yapılması gerekiyor. Mutlaka kadın doğumcusuyla danışarak çünkü her hamilelik kişiye özgü bir başka süreç. Biz diş hekimi olarak yapmamız gereken prosedürü, protokolü biliyoruz. Ama hamilelikle ilgili doktorundan mutlaka bir
konuşmamız, bir fikir almamız gerekiyor. O hamile hastamıza yönelik almamız gereken bir tedbir var mı ki kişiyi sıkıntıya sokmayalım? Ama mesela ben doğumuna 10 gün kala bir hastamın, kadın doğumcusunun nezaretinde, bilgisinde diş çekimini yaptım ama teorik bilgi olarak bakarsanız son 3 ayda diş çekimi yapamazsınız. Doğumu indikleri için olabilir belki. Evet, çünkü erken doğumu tetikler veya ilk 3 ayda yaparsak düşüğü tetikler ama bu tabii ki bir risktir. Ama bir taraftan da siz bu tedavi seçiyoruz aslında birazcık. Bu tedavi yapmazsak anne adayımızın ağrısı oluyor, ağrıya bağlı stresi oluyor. O stres de tabii ki bebeği çok olumsuz etkiliyor. Burada anne adayının ve bebeğinin sağlığını düşünerek kadın doğumcularının onayladığı her türlü tedavi acil olanları yapıyoruz. Diğerlerini bekletmeyi ben de kendi adıma hastalarıma tavsiye ediyorum. Ama ortodontik tedavi çok güvenli. Onda hiç sıkıntı yok. Evet. Hocam biraz implanttan bahsetmek istiyorum. Şimdi Memnuniyetle. implantı biliyoruz, izleyicilerimiz de artık biliyor Evet. ama implant kan sulandırıcı kullanan hastalarınızda ya da şeker hastaları implant yapabiliyor mu, uygulayabiliyor musunuz? Evet, uyguluyoruz ama ben hastalarımda özellikle diş çekimi yapacaksam veya implant tedavisi yapacaksam hastalarımın bir check-up'tan geçmelerini mutlaka istiyorum. 3 aylık hemoglobin A1C dediğimiz değer bizim için çok kıymetli. Bunu 6,5'un altında tuttuğumuz her vakada biz gönül rahatlığıyla kişi şeker hastası da olsa implantını yapıyoruz. Hatta şeker hastalarını ben şöyle seviyorum. Onlar eğer kuralına uygun yaşarlarsa, diyetlerine, sporlarına uygun yaşarlarsa hepimiz kadar veya en uzun yaşayan insanlar şeker hastaları. Dolayısıyla biz şeker hastalığından korkmuyoruz. Ama hangi durumdan korkuyoruz? Kişi şeker hastalığından haberdar değilse veya ona uygun yaşamıyorsa, kontrol altında değilse, düzensiz kan şeker aralığıyla yaşıyorsa o kişinin açıkçası organları için de çok riskli. Kendi dişleri için de riskli, bizim yapacağımız implant açısından da riskli. Şeker hastalarında tabii birazcık daha özel üretilmiş implantları tercih ediyoruz ki vücuda kaynaması çok daha hızlı olsun. Çünkü şeker hastalığı kan yoluyla bütün hücreler etkilendiği için vücudun iyileşmesini olumsuz etkiliyor. Şeker hastalarında birazcık daha özel üretilmiş implantları tercih ediyoruz. Kan sulandırıcı kullanımına gelince hastalarıma ben buradan da iletmiş olayım izleyicilerimize. Lütfen hiç kimse diş hekimine geliyorum diye kendi kan sulandırıcısını kesmesin. Ben 20 yıllık meslek hayatımda maalesef hep bunu gördüm. İnsanlar kendi kendilerine kan sulandırıcılarına müdahale ediyorlar. Ben diş hekimiyim. Yasal olarak, tıbbi olarak kan sulandırıcıya müdahale etme hakkım yok. Sadece kan sulandırıcıyı ilacı veren doktor kesebilir. Hastalarımız ilaçlarına dokunmamalılar. Biz zaten tıbbi olarak hangi kan sulandırıcılarla diş çekimi ve implant yapılabildiğini biliyoruz. Veya kardiyologlarından, bu ilacı veren doktorlarından ilacın yeniden reçete edilmesini, bazı kan sulandırıcılarla biz çok rahat implant yapabilirken bazılarında bir takım değişiklikler, düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bu noktada da kardiyologlarına biz bir konsültasyon yazısı yazıyoruz. O yazı doğrultusunda güvenli ve sağlıklı hastalarımızın tedavilerini gönül rahatlığıyla yapıyoruz. Hocam çok merak edilen bir soru var aslında insanların çoğunda var ama diş taşı temizliği. Ben dişlerimi temizlersem tekrardan oluşur mu? Evet. Ya da dişlerime zarar verir mi? Hani bir kısımda diş minesine zarar veriyor diye korkuyor. Bununla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Memnuniyetle. Bu da diş hekimliğinde en çok sorulan ve en çok yanlış bilinen konu bu. Şimdi diş taşı temizliği kesinlikle dişimize zarar vermez. Çünkü bir kere bu işlemi profesyonel olarak biz diş hekimleri uyguluyoruz. Onun dışında diş taşı temizliğini yaptıktan sonra diş yüzeylerimizi uygun malzemelerle parlatıyoruz. Tekrar oluşur mu sorusuna gelince ben hastalarımdan hep şunu duyuyorum. Doktor hanım diş taşı temizliği yaptırdım, tekrar oluştu. Eğer biz uygun şekilde dişlerimizi fırçalamazsak yemek yiyen ve ağzında tükrüğü olan herkeste diş taşı oluşacaktır. Çünkü diş taşının oluşma mekanizması yemek yersiniz, yemeklerinizden sonra dişlerinizin üzerinde bir yumuşak tabaka kalır. O tabakanın üzerinden de tükrüğünüzden mineraller birikir ki mineraller hepimizin tükrüğünde vardır. Böylece diş taşınız oluşur.
Siz eğer bu zinciri kırmazsanız istediğiniz kadar temizlik yaptırın. Maalesef tekrar diş taşınız oluşacaktır. Ama etkin bir şekilde diş taşı temizliğinden sonra biz hastalarımıza fırçalamayı öğretirsek 6 ayda bir hastalarımız bize kontrole gelmeli. Ama ben mesela 5 yıldan daha uzun bir zamandır diş taşı temizliği yaptırmadım. Ağzımda temizlenebilecek herhangi bir diş taşım yok. Dolayısıyla etkin temizliğe biz dikkat edersek yeniden diş taşınız oluşmaz. Ama oradaki kritik cümle biz gerçekten düzenli ağız bakımımızı yapmalıyız. Ben bunu çok kabaca şeye benzetiyorum. Evinize bir yardımcı kadın gelir, tertemiz evinizi temizler ama siz düzenli temizlik yaparsanız eviniz kirlenmez. Ya da bazı yerler vardır, çok dip köşedir, oraya tekrar bir dip köşe temizlik yapmak gerekir. Ama düzenli temizlik normal yapmazsanız... süreçte oluşacak bir şey bu zaten. Evet, kesinlikle. Ağrı oluşuyor mu hocam tedavide? Ağrı var mı? Hassasiyet mutlaka olabiliyor. Çünkü hepimizin, bazı insanın soğuk su içerken dişi sızlıyor. Kimisininki hiç sızlamıyor. Ben mesela hassasiyet problemi yaşayan veya diş hekimi korkusu olan hastalarıma mutlaka soruyorum. Daha önceki diş taşı temizliklerinde eğer hassasiyet problemi yaşadılarsa, izinleri olursa, tercih ederlerse bir küçük lokal anesteziyle o süreci mümkün olduğunca hastalarımız açısından daha konforlu hale getirmeye çalışıyoruz. Ki sonrasında da minimum hassasiyeti evet oluyor ama birkaç gün içinde tükrükte o az önce bahsettiğimiz minerallerle İnsan vücudu muhteşem bir yapı olduğu için kendi kendini de tamir ediyor. Biz de zaten temizlik sonrası hastalarımıza uygun macunları da veriyoruz. Dolayısıyla hassasiyetle karşılaşmıyorlar. Bir de hastalar hep şunu söylüyor, işte diş taşı temizliği yaptırırsam dişlerim çizilir ve ben ileride dişlerimi kaybederim. Benim de söylediğim en kritik cümle şudur, hiçbir hasta diş taşı temizliği yaptırdığı için dişini kaybetmez. Ama diş taşının kendisi bizim dişlerimizin çene kemiği içinden gevşemesine ve dökülmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla lütfen endişelenmesinler. Uygun aralıklarla muayeneye gelmekte fayda var. Biz gerekli gördüğümüz işlemleri zaten kendilerine uyguluyoruz. Peki hocam, şimdi bu diş temizliğinden, diş fırçalamaktan bahsetmişken yelpaze geniş diş fırçalarında bu çok gördüğümüz, çok da kullanılan titreşimli diş fırçalarının zararı var mıdır? Kesinlikle zararı yok. Ben çok seviyorum onları. Kendim böyle 3 günlük tatilime de bile gitsem el diş fırçası yerine ben titreşimli diş fırçalarını yanımda götürmeyi seviyorum. Benim sevmemin en önemli sebebi, şimdi hiçbirimizin elinin ayarı yok ve hepimiz dişlerimiz beyaz olsun ve temiz olsun istiyoruz. Beyaz ve temiz olsun istediğimizde de kontrolsüz basınç uyguluyoruz. Ben hala el fırçamı nadiren kullandığım dönemlerde hemen bakıyorum, sert fırçaladığım için fırçam deforme oluyor. Sizler de lütfen eğer el fırçası kullanıyorsanız bir dikkat edin. Kontrolsüz basınç uyguluyorsak o fırçamız deforme oluyor ama o deformasyonun benzeri bizim dişlerimizde oluyor. Diş eti çekilmesine ve dişlerimizde aşınmaya sebep oluyor kontrolsüz diş fırçalamak. Bir de hastalarımız diş fırçası alırken maalesef çoğunlukla dikkat de etmiyorlar ne aldıklarına. Sert fırça alınıyorlar. Benim hastalarıma ve buradan da izleyenlerimize de tavsiyem, mutlaka yumuşak diş fırçası kullanalım. Beyaz ve temiz dişlere sahip olmak için sert diş fırçasına ve aynı zamanda sert fırçalamaya ihtiyacımız yok. İşte bu noktada titreşimli diş fırçalarımı ben hastalarıma tavsiye ediyorum. Çünkü özellikle yeni üretilenlerde 3 tane basınç sensörü vardır. Hafif fırçaladığınızda da sizi uyarır. Çünkü o hafif fırçalamak da etkin temizliğe sağlamaz. Uygun fırçaladığınızda yeşil renk gösterir, yeşil ışık, buradan devam et, her şey yolunda. Kırmızı ışığı görüyorsanız ve ben hala görüyorum mesela, hala elimin ayarı yok. Dolayısıyla hiçbirimizin elinin ayarı yok. Kırmızı ışıkta da diş minemize zarar veriyoruz. Ve insanlar aslında en çok şey derler, titreşimli diş fırçası kullanırsam işte diş etim çekilir mi, dişime zarar verir mi? Aksine biz titreşimli diş fırçası kullanmadığımızda dişlerimize kendi ellerimizle zarar veriyoruz. Ama titreşimli diş fırçalarında da çok model var. Mutlaka diş hekimlerine danışsınlar, doğru ürünü alsınlar. Basınç sensörünün olması gerekiyor. Ve onlarda bir mühendislik çalışması olduğu için tabii etkin fırçalamayı, etkin dönüşü çok güzel yapıyorlar. Titreşimli diş fırçası varken bence el fırçalarını kullanma konusunda artık ısrarcı olmamalıyız. Evet.
Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbet. Ben teşekkür ederim efendim. Çok keyifliydi. Sağ olunuz. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz diş hekimi Sevinç Karahanoğlu'ydu. Kendisiyle çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.